İnsanlık her daim bilinmezi arama peşinde giden bir tür. Ve belki de çözmeyi en çok istediğimiz ama başaramadığımız için de en çok korktuğumuz şeylerden birisi geleceğin belirsizliği olsa gerek. Bugün sokağa çıktığımda ayağım kayıp düşecek miyim? Borsa bir saat sonra ne olacak? 10 yıl sonra hala hayatta olacak mıyım? Bu tarz soruları herkes illaki soruyordur. İşte bu merak içimizde öylesine büyük bir yer tutuyor ki bize gelecekten en ufak bilgi kırıntısını bile verdiğine inandığımız kişilerin peşinden koşuyoruz. Hatırlayın, bir ara ülkenin dört bir yanında kahve falı kafeleri açılmıştı ve insanlar resmen sıra oluyordu. İşte bu merakın çağlar boyunca süregelen bir sonucu olarak da dönem dönem tarih sahnesine meşhur kahinlerin çıktığını ve insanlara o gizemli gelecekten haberler verdiklerini görürüz. Nostradamus, Edgar Cayce, Mother Sipon ve belki de son dönemlerde en popüler olanlardan birisi olan Baba Vanga. Peki üstün yetenekleri olduğunu iddia eden kişiler gerçekten gaybden haberler alabilir mi? Ya da o puslu geleceğe ait bazı görüntüleri görebilir mi? İşte bu sorunun muhataplarından birisinin sıra dışı hayatının ve kehanetlerinin arkasında yatan gerçeği birlikte arayacağız. Ve meşhur kahin Baba Vanga hakkında söylenen iki iddiadan hangisinin doğru olduğunu bulacağız. Baba Vanga bir kahin miydi yoksa bir ajan mıydı? Gerçeği Bula hoş geldiniz. Hocam bana geleceğim hakkında bilgi verin lütfen. Hem kariyerimde hem hayatımda çok başarılı olacağım değil mi? Evet kızım görüyorum. Hem kariyer hem para seni her zaman bulacak. Sen hiçbir şey yapmasan bile bolluk bereket senden eksik olmayacak. Ay hocam gerçekten mi? Öyle olsun lütfen. Aynen kızım aynen. Sen rahat ol. Şu vizit ücretini kristal kafatasının yanına iliştir. Sonra da hadi selametle kızım. Hadi bereket versin. Gelecekteki başarılarınızı böyle oturduğunuz yerden elde edemezsiniz. Ama kendinizi geliştirerek, eğiterek elde edebilirsiniz. Ve bunun için de Sorbil her daim yanınızda. Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından Sorbil'de yapay zeka destekli 4 ana kategoride yüzlerce eğitim var. Yazılım, yabancı dil, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim. Üstelik Sorbil Premium ile sadece bir eğitim fiyatına aylık 99.90 TL veya yıllık 462 TL'ye platformdaki tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlıyorsunuz. Ve her ay yeni eğitimler de eklenmeye devam ediyor. Alanında uzmanlarca hazırlanmış eğitimleri 7/24 istediğiniz yerden takip edebilirsiniz. Ayrıca tamamladığınız eğitimler için Uluslararası Akreditasyon Kurumu olan CPT'den geçerliliği olan sertifikalar da alabiliyorsunuz. Sorbil'in özel yapay zekası Billy ise tüm eğitimlerinizde size yardımcı oluyor. Anlamadığınız yerleri anında açıklıyor. Üstelik Sorbil'e artık hem mobil uygulama üzerinden hem de web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Gerçeği Bul takipçilerine özel indirimle Gerçek 30 kupon kodunu kullanarak yıllık aboneliklerde %30 indirim kazanabilirsiniz ve böylelikle abonelik ücreti senelik sadece 323 TL'ye geliyor. Gereksiz harcamalar yerine kendinize yatırım yapın. Sorbil ile gelişiminizi hızlandırın. 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırlarındaki Strumica kasabasında doğan Vangelina Pandeva Gushtereva, namı değer Baba Vanga, yoksul bir ailenin kızıydı. Prematüre doğduğu için çeşitli sağlık sorunları ile ve 1. Dünya Savaşı sonrası babasının Bulgar yanlısı faaliyetleri yüzünden Yugoslav yetkililer tarafından tutuklanmasından sonra tüm mal varlıklarını kaybettikleri için de amansız bir yokluk ile de mücadele ediyordu. Fakat kaderin onun için farklı planları vardı. Kendisi henüz 12 yaşındayken hayatını sonsuza dek değiştiren esrarengiz bir olay yaşar. Anlatılanlara göre büyük bir fırtına sırasında bir hortum küçük Vanga'yı havaya kaldırıp uzak bir tarlaya savurdu. Günler sonra bulunduğunda gözleri yoğun toprak ve kum tabakasıyla kaplanmış haldeydi. Çektiği acı nedeniyle göz kapaklarını bile açamıyor, dünyası karanlığa gömülüyordu. Bu trajik kaza genç Vanga'nın gözlerini kör eder. Ancak Vanga'ya göre aldığı bu yara aynı zamanda ona farklı bir göz kazandırmıştı. Görülmeyeni gören bir üçüncü göz. O kazadan sonra eski kişi gitmiş, yerine paranormal vizyonları ile dünyayı farklı bir gözle gören bir kız gelmişti. Genç yaşta içindeki tuhaf güçleri fark etmeye başlayan Vanga, rüyalarında ve trans hallerinde geleceğe dair imgeler görmeye, insanlara şifa verdiğini iddia etmeye başlar. Yıllar geçer ve Vanga her ne kadar 1925'te görme engelliler okuluna gitse de okuma yazma öğrenemez. Bu yüzden de söyledikleri hayatı boyunca başkaları tarafından not edilir. Bu kritik detayı aklınızda tutun, videonun sonunda lazım olacak. Rivayetlere göre Baba Vanga'ya ününü kazandıran ilk kehaneti 2. Dünya Savaşı'nın başlamadan önce tahmin etmesiymiş. Ve bu olaydan sonra bir anda 2. Dünya Savaşı Baba Vanga efsanesinin ilk filizlendiği dönem olur.
Savaşın ortasında Balkanlarda görmeyen gözleriyle geleceği gören bu genç kadının ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Kayıp kişiler hakkında bilgiler verdiği, insanları iyileştirdiği ve hatta savaşın gidişatını öngördüğü söylentileri yayıldıkça Vanga'nın evinin önü küçük bir haç yerine dönmeye başlar. Sıradan köylülerden krallara, devlet başkanlarından film yıldızlarına kadar her kesimden insan Bulgaristan'ın güneybatısındaki dağ köyünde yaşayan bu kahine danışmak için sıraya giriyordu. Hatta rivayete göre Bulgaristan Çarı 3. Boris bile 1940'larda Vanga'ya gizlice danışmıştı. İlerleyen yıllarda Vanga'nın ünü ülke sınırlarını aşar. Sovyet lider Leonid Brejnev gibi dönemin güçlü isimlerinin bile Baba Vanga'nın kehanetlerinden medet umduğu bilinen bir şey. Kör bir kadının küçük kulübesi dönemin iktidar sahiplerini bile çeken gizemli bir mabede dönüşmüştü. Unutmayın, insan doğası konumu ne olursa olsun değişmez. Hemen hemen herkes öyle ya da böyle gelecekten bilgi almak ister. Bu ilgi 1945 yılında o kadar yoğun bir hal aldı ki dönemin komünist yönetimi ideoloji gereği falcılık ve kahinlik gibi metafizik konuları resmen dışlasa da halk gözünde evliyaya dönüşen bu kadını tamamen susturmak yerine onunla yakından ilgilenmeyi tercih etti. 1966 yılında Bulgar hükümeti paranormal yetenekleri araştırmak amacıyla Sugestoloji yani Telkin Bilimi Enstitüsü adında bir birim kurdu ve Baba Vanga'yı da mercek altına alarak kehanetlerini incelemeye başladı. Devlet görevlileri Vanga'nın evine akın eden insan kalabalığını da düzenlemek ve kontrol etmek için ziyaretçilerden ücret de almaya başladı. Kalabalık yönetimi bahanesiyle muhtemelen her seansı kayda alıp gözetim de yapıyorlardı. Hatta Baba Vanga'nın her anını ve her görüşmesini kayıt altına alacak 2 resmi sekreter bile atanmıştı. Düşünün, kadın bir şekilde devletin resmi memuru haline gelmiş neredeyse. Maaş bile bağlamışlar. Nitekim 1970'lerde ve 80'lerde Bulgar Komünist Partisi'nin üst düzey elitleri de düzenli olarak Vanga'ya özel seanslar düzenleyerek danışmaya devam etti. Dönemin devlet başkanı Todor Zhivkov'un kızı Lyudmila başta olmak üzere partinin ileri gelenleri Vanga'yı Sofya'ya getirerek kapalı kapılar ardında geleceğe dair öngörülerini dinliyorlardı. Bu özel görüşmelerden birine tanık olan Sovyet yazar Valentin Sidorov'un anlattıkları Baba Vanga'nın esrarengiz ününü daha iyi anlamamıza sebep oldu. Hatta o ünün arkasında yatan bazı gerçekleri de daha iyi anlamamıza vesile oldu. Sidorov 1979'dan itibaren birkaç kez Bulgaristan'a gelerek Lyudmila ve Vanga ile buluşmuştur. Başta son derece şüpheci olduğunu, medyumların astral bilgilerden dem vuran iddialarına inanmadığını söyleyen Sidorov, Baba Vanga ile yüz yüze geldikten sonra tüm kuşkularının dağıldığını yazar. Ünlü Sovyet entelektüel, Vanga'nın kendisine, ailesini, memleketi ve hayatıyla ilgili en ufak detayları bile daha o söylemeden tek tek dile getirdiğini ve tüm bunları ağzı açık bir hayretle dinlediğini aktarır. Hatta Vanga'nın o günlerde çok gizli olan Sovyet siyasi gelişmelerini, örneğin o sıralarda yaklaşan Rusya seçimlerini ve dünya olaylarını bildiğini ima eden kehanetler fısıldadığını anlatır. Sidorov bu buluşmadan o kadar etkilenir ki 1995'te Bulgarca yayımlanan Lyudmila ve Vanga adlı kitabında Baba Vanga'yı hiçbir şüphe duymadığı tek medyum olarak ilan eder. Bu da aklınıza tutmanızı istediğim ikinci detay. Ya arkadaş, biraz da kehanetlerden bahset. Bu kadın neleri tahmin etmiş de ünü bu kadar uluslararası seviyelere gelmiş diyenler için geldik işin cafcaflı kısmına ve Baba Vanga'nın dünyayı sarsan kehanetlerine. Baba Vanga'nın onlarca yıl boyunca dile getirdiği öne sürülen kehanetleri hayranlarına göre şaşırtıcı bir isabet oranına sahip. Bulgar ve Sovyet araştırmacıların Vanga'nın kehanet doğruluğunu %80 ila 85 civarında bulduklarını açıkladığı bile olmuştur. Bu son derece iddialı bir rakam. Efsaneleri bir kenara bırakıp somut örneklere baktığımızda onun adıyla anılan bazı kehanetlerin gerçekten yaşanmış büyük olaylara işaret ettiğini görürüz. Şimdi gelin tarihsel sıralamaya göre en çok ses getiren Baba Vanga kehanetlerinden bazılarını ve gerçekleşme biçimlerini inceleyelim. Çünkü araştırmamız için bunlar kritik öneme sahip detaylar. Baba Vanga 1969 yılında dönemin Hindistan Başbakanı Indira Gandhi hakkında tuhaf bir kehanette bulundu. Onu elbisesi yok edecek. Duman ve ateş içinde turuncu, sarı bir giysi görüyorum diye bir vizyon anlattı. Tam 15 yıl sonra 1984'te Indira Gandhi turuncu renkli bir sarı giydiği gün kendi korumaları tarafından vurularak öldürüldü. Kehanette bahsi geçen giysi olay anında Gandhi'nin üzerindeki safran sarısı renk ile örtüşüyordu. Bu sarsıcı kehanet sayesinde Vanga'nın ünü Hindistan'dan Sovyetler Birliği'ne kadar yayılmaya başlar.
1980 yılında Baba Vanga'nın ağzından çıktığı iddia edilen bir cümle yıllar sonra herkesi hayrete düşürecekti. 1999'da Kursk suyun altında kalacak ve tüm dünya onun için ağlayacak. Bu söz ilk başta anlaşılmadı. Zira Kursk, Rusya'da denizden kilometrelerce içeride bir şehirdi. Ancak Ağustos 2000'de Kursk adlı nükleer denizaltı Barents Denizi'nde aniden battığında Vanga'nın kehaneti farklı bir anlam kazandı. 118 denizcinin can verdiği bu trajedi tüm dünyada manşet olurken Kursk suya gömülecek sözü de neredeyse tam isabet sağlamış oldu. Devam edelim. Baba Vanga'nın en sansasyonel kehanetlerinden biri 1989'da söylediği rivayet edilen şu sözlerdir. Dehşet, dehşet. Amerikan kardeşler çelik kuşlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra düşecek. Kurtlar çalılığın içinde uyuyor. Masum kan fışkırıyor. Bu sözleri duyanlar o dönem ne anlama geldiğini çözememiş olsa da 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kuleler uçaklarla vurulup binlerce insan öldüğünde akıllara hemen Baba Vanga geldi. Kehanetteki çelik kuşların uçakları, Amerikan kardeşlerin ikiz kuleleri, çalılık içindeki kurtların ise dönemin ABD Başkanı George Bush'un, ki Bush İngilizce'de çalılık anlamına gelir, liderliğine başlatılan intikam savaşıyla uluyan Amerikan ordusunun simgelediği öne sürüldü. 11 Eylül'ün dehşeti tüm dünyayı sarstığında Baba Vanga miti yeni bir küresel kitleye de ulaşmış oldu. İşte bu tarz kehanetleriyle Baba Vanga'nın popülaritesi bir anda zirve yapar ve kendisi 1970'ler ve 90'lar arasında Doğu bloğu ülkelerinde resmen bir azize olarak görülmeye başlanır. Hatta bizzat Bulgaristan Halk Cumhuriyeti onu resmi halk şifacısı ilan eder. Devlet onaylı bir kahin. Harika değil mi? 1996 yılında ise 85 yaşına geldiğinde bu büyük kahin hayata gözlerini yumar. Ancak öldükten sonra bile kehanetleri gelmeye devam eder. Baba Vanga'nın yeğeni ve onunla son dönemlerinde yaklaşık 20 yıl birlikte yaşayan Krasimira Stoyanova, halasının bahsettiği tüm kehanetlerin büyük bir derlemesini yaparak kitap haline getirir ve piyasaya sürer. Tabii o kitabın çıkmasıyla bir anda piyasada Baba Vanga kitapları da türemeye başlar. Ve önümüzdeki 5000 küsür yıl için sene sene her bir kehanet detaylıca yazılır. Şimdi size kitaplardan bazı ilginç kehanetleri paylaşmak istiyorum. Avrupa eski gücünü yitirecek, boşalacak, yeni halk oraya yerleşecek, din değişecek, sınırlar silinecek. Günümüzde hızlı bir şekilde olmakta olan bir kehanet gerçekten. Avrupa bu şekilde giderse muhtemelen siyasal İslamcılar yüzünden sonu gelecek. Demir yerine cam kullanılacak. İnsanlar kendilerini temiz tutamazsa görünmeyen hastalıklar yayılacak. Tıp çaresiz kalacak. Günümüzün virüslere karşı ciddi mücadelenin dönemi olduğunu düşünürsek yine ilginç bir kehanet. Dünya yavaşça eğilecek, kutup yer değiştirecek, nehirler taşacak, buzlar eriyecek, insanlar kıtlık çekecek. Manyetik kutupların kaydığı bir gerçek, buzulların eridiği de bir gerçek. Yani yine dikkat çeken bir kehanet. Daha da geleceğe gittiğimizde ise doğanın çökmesi ve dünya savaşları ile insanlığın çok büyük kıyımlara uğrayacağı, sonrasında yeni din ve inanç sistemiyle insanların birleşeceği, uzayı keşfedeceği, ömürlerinin uzayacağı ve nihayetinde 5200 yıl kadar sonra her şeyin evrenle beraber sona ereceğine dair kehanetler mevcut. Son derece merak uyandırıcı ve şaşırtıcı iddialar. Ve deminki örneklerden sonra kadın ne dese çıkmış gerçekten, kesin bunlar da olacaktır diye düşünen varsa bence hemen heyecanlanmasınlar. Çünkü gelin şimdi de madalyonun öbür tarafına bir bakalım. Ve şimdi vereceğim bilgilerden sonra neye inanacağınıza siz karar verin. O zaman ikinci bölümün ana sorusuyla başlayalım. Baba Vanga aslında bir kahin değil de birileri tarafından yönlendirilen bir ajan mıydı? Baba Vanga ile ilgili size aklınızda tutun dediğim iki detayı hatırlamanın vakti geldi. Bunlardan ilki kör olduğu için kendisi tarafından hiçbir yazılı kaynağın bırakılmamış olması. İkincisi ise Sovyet yazar Valentin Sidorov'un anlattıkları ile kendisinin uluslararası bir ün kazanması. Şimdi birbirinden kopuk gibi görünen bağlantıları birleştirmenin vakti geldi. Bu yaklaşım ile hikayeyi şimdi size baştan anlatacağım. Baba Vanga'nın babası o günkü yönetime göre bölücü fikirleri halka empoze ettiği için ortadan kaldırılır ve aile sürekli olarak takip altında tutulur. Baba Vanga 12 yaşındayken gizemli bir hortum onu göklere çıkarıp gözlerini kör edip 3. gözünü açmaz. Çünkü eldeki bilimsel verilere göre bir insanı havaya kaldıracak güçte bir hortumun EF3 gücünde bir hortum olması lazım. Ve bunun içinde sıcak ve soğuk havanın çarpışacağı engin düz araziler gerekir. Halbuki Baba Vanga dağlık bir Bulgar köyünde yaşıyordu.
Ve ne Bulgaristan'da, ne Macaristan'da, ne Sırbistan, ne de Hırvatistan'da, kısaca neredeyse o coğrafyada hiçbir zaman EF3 ve daha şiddetli bir hortum yaşandığına dair kayıt yoktur. Yani kızı gizemli bir hortum uçurdu, gözlerini kör etti demek yerine zaten prematüre doğup hastalıklarla mücadele etmiş, yokluk içinde sağlıksız bir kızın gözlerini doğal sebepleriyle kaybetmesi çok daha makul bir yaklaşım değil mi? Devam edelim. Baba Vanga'nın popüler olmaya başladığı dönemlere bakalım. 1. Dünya Savaşı sonrası mahvolmuş bir Balkan ülkesinde 2. Dünya Savaşı başladığında korkudan ne yapacağını bilemeyen yaşlılar ve kadınlardan oluşan bir topluluk. Erkeklerin çoğu ya ölmüş ya da cephede ve belirsizlik halkı kıskacına almış. Böyle durumlarda mahallenizde iyi bir kahve falı bakan birisi bile 2 günde evliya oluverir. İnsan doğasıdır çünkü bu. En ufak bir umut ışığına bile tutunma ve ona inanmak ister. Şimdi Baba Vanga'nın gerçekten ilginç metafizik güçleri var mıydı bilinmez. Ama bilinen şu ki ilk kehanet denilen açıklamaların hepsi bireyseldi. Kocası cephede olan kadınların sorduğu sorulardan kötü şartlardan dolayı sağlık sorunu çeken yaşlara kadar Vanga genelde insanları mutlu eden kişisel bilgiler veriyordu. Kocan şu cephede, kocan sağlıklı, hastalığın şu filan gibi. Bunlar da ne kadar doğruydu, ne kadar yanlıştı bilen kimse yok. Çünkü yazılı bir kayıt o zamanlar için tutulmamış. Devletin ilgisini çekmesine gelelim. Biliyorsunuz babası hükümet düşmanı bir kişi olduğu için ortadan kaldırılıyor ve aile uzaktan izleniyor. Sonra devlet bir bakıyor, o aileden bir kız halkı etrafına toplamış ve kehanetlerde bulunuyor. Bundan sonra ne oluyor dersiniz? Ne tesadüftür, bir anda komünist Bulgar rejimi kadını bir nevi devlet memuru yapıp 2 sekreter atayıp gözetim ve kontrol altına alıyor ki buna ona ziyarete gelenler de dahil. Sonra istihbarat bakıyor, kadının ünü demir perde ülkelerinde yayılıyor. Bu PR'ı kullanmak için onu ziyarete gelecek devletin ileri gelenlerinin ya da ünlülerin profillerini ve haklarındaki bilgileri Baba Vanga ile paylaşıp sanki onlar hakkında her şeyi metafizik olarak biliyormuş gibi gösteriliyor. Ve bu sayede propaganda makinesinin gücü tüm dünyaya yayılıyor. Peki sonrasında ne mi oluyor? Baba Vanga bir anda küresel çapta ve politik çapta kehanetler yapmaya başlıyor. Ne garip değil mi? Bireysel takılan bir kadından bir anda devlet gözetiminde global kehanetlerde bulunan bir kadına. İşte burada da bir kez daha karşımıza Sovyet yazar Valentin Sidorov çıkıyor. Kendisi koyu bir sosyalist komünist ve bilinen bir yazar. Bu arkadaş Baba Vanga ile görüşmesinden sonra dünyaya bir anda Baba Vanga kehanetlerini yaymaya başlar. Ve kehanetler şöyledir. Sosyalizm insanlığı kurtaracak. Doğu bloğu ülkeleri bilimde, teknolojide önce olurken Avrupa dağılacak. Sosyalist ülkeler dünyaya barış getirecek. Nasıl ama? Olaya bu gerçekleriyle bakınca hikayenin rengi bir anda değişmeye başladı değil mi? Ama daha durun, bitmedi. Katı ateist ve spiritüalizm karşıtı Bulgar yönetimi ne hikmetse tam da Baba Vanga'nın ünü artarken kurdukları Telkin Bilimleri Enstitüsü ile onun kehanetlerinin %85'inin doğru olduğunu dünyaya sanki bilimsel bir veriymiş gibi duyurur. Ama kapanmasından sonra yapılan araştırmalarda kehanetlerin neredeyse tamamının sadece bireysel çapta olduğu ve nadir olan bölgesel ya da küresel çapta olayların ise doğruluk payının neredeyse hiç olmadığı ortaya çıkar. Mesela rivayete göre Barack Obama ABD'nin son başkanı olacak demiş. Doğru çıkmadı. Avrupa 2016'da insansız çorak bir ölü bölge olacak demiş. Çıkmadı. 2023'te insanlık uzaylıları ile savaşacak demiş. Çıkmadı. 1994 FIFA Dünya Kupası'nın finalini oynayacak takımları söylemiş ama doğru çıkmadı. Ve daha bunlar gibi onlarca başarısız kehanet de var. Ya olur öyle şey, ne olacak birkaç yanlış bilgiden diyenler varsa ben eli arttırıp şunu söylemek istiyorum. Baba Vanga'nın aslında doğru ya da yanlış çıkmış tek bir kehaneti bile yok. Çünkü kadının kehaneti yok. Dediğim gibi kendisinin yaşadığı bölgedeki halka pozitif telkinler yapmak dışında söylediği iddia edilen kehanetleriyle alakalı tek bir resmi kaydı bile yoktur. Tüm bu savaşlar, kıtlıklar, ölümler filan hepsi sadece o söyledi diye anlatılan hurafelerdir. Ve çıkış sebebi de hem komünist Doğu rejimini batıya empoze etmeye çalışan istihbarat ajanlarıdır hem de bizzat onunla son yıllarını geçiren yeğeni Krasimira Stoyanova'dır. Ya düşünün, şöyle bir sözüm ona kehaneti Vladimir Putin'in seçimlerinden önce Baba Vanga dedi diye piyasaya çıkarlar. Varın siz düşünün. Doğunun gölgesinden bir lider doğacak. Sözleri fırtına gibi yankılanacak. Zamanın sularında gemileri sürecek. Hem dost hem düşmanları etkileyecek. Onun adı konuşulacak her dilde. Güç ve bilgelik arasında yürüyen bir kral gibi.
Bu seneler içinde yapılan Doğu propagandasının en yakın günümüzdeki yansımasının küçük bir örneği sadece. İşte yeğeni de halasının ölmesinden birkaç yıl önce 1989 yılında Vanga adında bir kitap yazarak halasının hayatından kesitler, bazı ucu kapalı gelecek görüleri filan paylaşmıştır. Ama şu yıl bu olacak, net şekilde şu olacak tarzı kehanetler kitapta bulunmaz. Peki o zaman videonun başındaki kehanetler neyin nesi? Nerede yazıyor derseniz de hepsi dayanağı olmayan, Baba Vanga'nın deyip demediği belli olmayan, hatta olaylar olduktan sonra piyasada ve internette desteksiz şekilde yayılıp yayanların da yazdıkları kitapları sattırmak için kullandığı yalan iddialardan ibaret. Mesela deminki İkiz Kuleler kehaneti. Olay yaşandıktan yaklaşık 5 yıl sonra internette anonim olarak yayılmaya ve Baba Vanga dedi diye ortaya atılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği dağılacak Brexit kehaneti ta 2016 yılında internette yayılıp Baba Vanga böyle dedi diye ortaya çıkmıştır. Halbuki kadının bu konuda bir yorumu resmi kayıtlarda yok ve daha neler neler. Hatta bizzat yeğeni Krasimira kitabında bu sahte ve sonradan uydurulan propaganda kehanetlere karşı uyarıda bile bulunmuştur. Benim burada size verdiğim bilgilerin çeşitli kaynakları açıklama kısmında olacak. Tüm bu anlattıklarımdan sonra bence kararı siz verin. Sizce köydeki insanlara bir çeşit mini fal bakan, hastalıktan dolayı gözlerini kaybetmiş ve hem demir perde dönemlerinde hem de sonrasında soğuk savaş dönemlerinde popülerliği çeşitli devlet güçleri tarafından kullanılarak propaganda kehanetleriyle dünyanın komünist ve doğu rejimi temelli geleceğini bize dikte etmeye çalışan bir kadının istihbaratçılar tarafından kurgulanmış sahte sıra dışı hikayesi mi daha mantıklı? Yoksa 12 yaşında coğrafi olarak orada olması imkansız bir hortum ile göğe uçup gözleri kör olup 3. gözü açılan, güya her dediği %85 oranında çıkan ve kalem kalem 2030'da şu olacak, 2030'da bu olacak diye 5000 küsür sene sonra evrenin son bulacağını anlatan mucizevi bir kahin kadının mı hikayesi daha doğru? Evet, ben de ezoterik, mistik, metafizik konulara son derece ilgili biriyim. Ama bariz gerçekler bu kadar ortadayken halen uçuk kaçık fikirlere inanmak bence biraz mantıksız. Ama yine de karar tabii ki sizin. Ben sadece elimden geldiğince size gerçekleri anlatmaya çalıştım, o kadar. Kahinler, kurtarıcılar, mesihler. İnsanların onlara yol gösterecek ve onları koruyacak sıra dışı bir figür arama isteği bitmez. Bu eğilimin de en başlıca kaynağı özgüvensizliktir. Kendi başına bir şeyler ile mücadele etmeye, yüzleşmeye korkmaktır. Aman ben uğraşmayayım, Baba Vanga zaten Avrupa yok olacak demiş, keyfime bakayım. Aman ben haksızın karşısında durmayayım, zaten Mesih gelecek, o onları keser. Aman şu, aman bu diye bu propagandaları yayanlar sizi ellerinde oyuncak ederler. Evet, bu dünyada gizemli şeyler var. İlginç insanlar da var. Eminim denk gelenleriniz olmuştur. Ben bile kaç sefer denk geldim ve yaptıkları şeyleri açıklayamıyorum. Ama bu demek değil ki önümüze sunulan her şey de gerçek olsun. Size Nostradamus videomda da bu konulardan bahsetmiştim. Şimdi bunda da bahsettim. Biz hayatın akışına kapılıp giderken ne yazık ki güvendiğimiz kurumlar veya sistemler bizi bir şekilde yönlendirip manipüle etmek için her fırsatı kullanıyorlar. Bu yeri gelir sizi yeni model iPhone'u almak için sıraya sokmak olur. Yeri gelir 2 gün önce tavla oynadığınız arkadaşınıza karşı savaştırmak olur. Hiç değişmez. Birilerinin sizi yönlendirmesine izin veriyorsanız koyunlaşıyorsunuz demektir. Buna lütfen dikkat edin. Ve her şeyi en az 2-3 farklı kaynaktan ve özellikle de antitez kaynaklarından tarayın. Ancak böyle gerçekleri daha iyi anlarsınız. Dediğim gibi açıklamada pek çok kaynak olacak. Meraklısı tarasın. Hatta kitabı alsın okusun. Gerçi orijinalinden sonra birkaç kere yine bir şekilde üstünden geçilmiş bir kitapmış. Ama en azından fikir verir. Bir sonraki videoda başka bir gerçeğin peşinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.